Arkadaşlar suyu aslında çok anlamları var. Mesela ich spreche zum Thema bilmem Ausbildung zum Thema ich spreche über die mesela über die Ausbildung zum Thema gibi konularla sumu çok ayrıntılı D1 derecesinde sular var ama ben biraz daha böyle karıştırmadan böyle daha böyle az bir şekilde anlatayım ki bu şekilde alıştırmaları da yaptık. Bakın geliyorum nah proporsiyona. Sırayla gideceğim. Nah'la su ilk gösterdiğimde nasıldı bakın. Nah'la su aynı demek. Nah'la su yeya demek. Bakın burada. Yeya. Sırayla gideceğim hepsini. Çok da dağıtınca, çok da ayrıntı verince kimse bıkmasın ya. Sonra B1'e B2'ye geçince döner döner bakarsınız. Nah'ın üç anlamı var. Bir, yeya. Bakın. İkinci anlamı sonra, ki bunun sorusu wan'dır. Bunun sorusu yeya wohin'dir. Aynı zamanda ki şemayı da çizdim bakın biliyorsunuz Nah'da. Görüyor musunuz? Bakın 4 tane soru var. Değil mi? Evet. Bir de üçüncü anlamı var. Göre demek. Göre. Nach mir, nach meiner Meinung. Göre. Göre anlamı var. Ben en basitinden başlayacağım. Şu ya ile başlayacağım. Nah'ı daha sonra sonrayı alacağım. Buradan da birkaç tane şöyle alıştırma yaparsak zaten örnek olarak bir tane verdim. Bakın ne yapacağım. Şehirler arası gitmek bu. Şehirler arası gitmek. Y ya A'dır. Bakın ne yapacağım. Ich fahre, şuradan hemen cümleme başlıyorum. Ich fahre nach Österreich. Ich fahre nach Basel. Ich fahre nach, artikelsiz isimlere nach koyacağım. Ich fahre nach Österreich. Ich fahre nach Wien. Wien. Ich fahre Vienna diyorlar Viyana'da ama ich fahre nach Paris. Ich fahre nach Österreich. Frankreich. Frankreich. Ich fahre nach Deutschland. Deutschland. Ich fahre nach Heidelberg. Heidelberg. Çok güzel. İdyllische Stadt. Heidelberg. Evet. Ich fahre nach Köln. Ich fahre nach Köln. Ich fahre nach Stuttgart. Demek ki hem ülke hem de bir tane daha ülke yazayım. Hem ülke hem şehirlerde artikelsiz olan isimler hep nach ve artikel yok. Çünkü bunların hepsi özel isimler. Nach England diyeyim bir de. England. Bakın burada hemen soru nedir? Nereye gidiyorsun? Bu fahren fiilini bir çekeyim mi şuraya başka bir kalemle? Fahren biraz şeysiz çıkıyor değil mi bu fahren? Fahren fährst. Eğer araçla gitmek biliyorsunuz. Fährt. Çoğulda orijinaline dönüyor. Bu ikisine de eşit oluyor biliyorsunuz. Wir fahren. Ihr fahrt. Bakın ha'yı hiç okuyor muyum? Fahrt. Sie fahren, Sie fahren. Görüyor musunuz? Ha'yı hiç okumuyorum. Ich fahre. Fahre. Peki gelelim şimdi bakın hep ayrıntı, hep Almanca'da ayrıntı. Şuraya bir sorusunu yazayım. Wohin fährst du? Wohin fährst du? Araçla bir yere gitmek. Nereye gidiyorsun? Şimdi bakın işin enteresan yanı ne biliyor musunuz? Şehirler, ülkelerde ülkelerde artikel var. Zaten şehirlerde hiçbir zaman olmaz. Die Türkei. Artikeli var. Die Schweiz. Die Schweiz. Die Schweden. Peki die USA. Die USA. Peki der İran, der Irak, die Niederland, Hollanda. Bir de Hollanda'nın hem böyle adı var hem böyle adı var. Peki Volksrepublik China var. Onları biraz sonra alıştırmalara göstereceğim. Bakın artikeli olduğu zaman direkt nach kesinlikle burada olmaz. In kullanıyorum. In. Ich fahre in die Türkei.
Ich fahre in die Schweiz. Nach der Türkei diye bir şey olmaz. Ich fahre in die Schweden. Ich fahre in die USA. Ich fahre in den Iran. Artikel akuzatif çünkü. Ich fahre in den Irak. Ich fahre in die Niederland. Yine soru. Evet, böyle Türkiye'mizi alalım ve soralım. Wohin fährst du? Wohin fährst du? Nereye gidiyorsun? Kesinlikle Türkiye'ye nach der Türkei olmaz. Evet, wohin fährst du? Ich fahre in die Türkei. Bakın buradan da gene bir alıştırma bulalım. Alıştırma bulalım ve devam edelim. Önce burayla bir yapalım. Wohin fährst du? Ich fahre. Ich fahre nach Basel. Basel. Wohin fährst du? Ich fahre nach Österreich. Wohin fährst du? Ich fahre nach Wien. Wohin fährst du? Ich fahre nach Paris. Wohin fährst du? Ich fahre nach Frankreich. Wohin fährst du? Ich fahre nach Deutschland. Wohin fährst du? Ich fahre nach Heidelberg. Wohin fährst du? Ich fahre nach Köln. Wohin fährst du? Ich fahre nach Stuttgart. Wohin fährst du? Ich fahre nach England. Şimdi wohin fährst du? Ich fahre in die Türkei. Wohin fährst du? Ich fahre in die Schweiz. Devam et. Ich fahre in die Schweden. Ich fahre in die USA. Ich fahre in den USA. USA. Hı. Ich fahre in den Iran. Ich fahre in den Irak. Ich fahre in die Niederlande. Hı. Evet, buradan bakın. Şimdi bir de buradan bir devam edelim. Wohin fährst du gene. Bakın artikelleri üzerinde olan der İran, Lüksemburg'u aldık. Frankreich. Burada çıkmamış olan var mı? Die USA. Evet. Heidelberg, die Schweiz, die Südsee, der Yemen, die Niederlande, die Volksrepublik China. China'yı nasıl okuyorum görüyor musunuz? H'nın önündeki S harfi hiç okunmuyor ya. Nasıl okuyorum? China. Hiç S'yi okumuyorum. Attım. Peki başlayalım. Wohin fährst du? Ich fahre. Ich fahre nach Ankara. Ich fahre nach Luxemburg. Luxemburg. Ich fahre nach Brasilien. Şimdi artikel var, dikkat, Achtung. Ich fahre in den Irak. Irak, evet. Ich fahre in den Iran. Şimdi artikel var. Ich fahre in die Türkei. Evet, artikelsiz. Nach. Ich fahre nach Bremen. Ich fahre nach Frankreich. Ich fahre nach Paris. Ich fahre nach Mainz. Ich fahre nach Stuttgart. Ich fahre nach Köln. Ich fahre nach Japan. Ich fahre nach Osaka. Ich fahre nach Amerika. Ich fahre in die USA. Ich fahre nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Heidelberg. Ich fahre nach München. Ich fahre nach Istanbul. Ich fahre in die Schweiz. Ich fahre in die Südsee. Ich fahre in den Yemen. Ich fahre in die Niederlande. Ich fahre Nach ich Holland. fahre nach Holland. Evet. Ich fahre in die Volksrepublik China. Volksrepublik China. Nach proporsiyonunun özelliği, işlevi böyle. Evet, devam ediyorum nach proporsiyonuna. Nach proporsiyonunu bir de ölçü olarak alalım. İkinci anlamını alalım. Zweite Bedeutung, ikinci anlamı. Nach, göre. Göre demeyeyim, sonra. Sonra. Peki bunun soru kelimemiz neydi? Wann, ne zaman? Peki bunu ikiye ayıracağım. Arkadaşlar zamanımız var değil mi? Bunu ölçü olarak alacağım. Önce ölçü olarak, sonra da kavram olarak. Mesela yemekten sonra gidiyorum yüzmeye desem nach dem Essen gehe ich zum Essen derim. Ama önce bir ölçüleri alalım. Zaman biliyorsunuz bir ölçüdür. Zamanlar messedir Almanca'da. Maß, Messe çoğulunda. Bakın die Stunde ile başlayalım. Die Stunde saat. Değil mi? Biz die Uhr'da kullanıyoruz ama Uhr saat sorarken kullanıyoruz. Kavram olarak die Stunde'dir. Ama çoğulunda nedir? Die Stunden. Peki sırayla gidiyorum. Der Tag, die Tage. Evet, hafta gelsin. Die Woche, die Wochen. Peki der Monat, die Monate. Peki das Jahr, die Jahre'dir. Bakın çoğulda ne olacak şimdi? Bakın burada bunları kullandıracağım şimdi teker teker. Evet, şöyle bu kalemi seçeyim bir tane.
Şimdi ne yapacağım? Burada nach einer Stunde başa da alabilirim. Çünkü böyle pasiflerde, şeylerde zaman zarfında vurgu olduğu zaman başa alınabilir. O mektupları görüyorum yazanlar ortaya alıyorlar. Halbuki iyi bir Almanca için zaman zarfını hep öne alırlar. Pasiflerde hep öndedir mesela. Nach einer Stunde. Tek kullandığımda bakar mısın? Nach einer Stunde gehe ich, ne diyeyim? Sum, yerim de yok. Ne diyeyim buraya? Nach einer Stunde gehe ich zum Kurs. Diğerlerine de uysun. Çünkü bir yıl, 2 yılı vereceğim. Zum Deutsch Kurs da diyebiliriz. Bakın buraya şimdi burada nach einer Stunde birer satır atlayarak gideyim. Soru soracağım tabii arkasına. Nach plurale geçiyorum. Nach zwei Stunden. Çünkü burada den plus n var. Çünkü bakın bu en de olsa, en de sonu enle de bitse, eğer varsa koymuyorum. Burada koymadık. Diğerlerin hepsi en gelecek. Hepsi en gelecek. Nach zwei Stunden gehe ich zum Deutschkurs diyelim. Deutschkurs. Gelelim güne. Nach einem Tag gehe ich fange ich de diyebilirim aslında. Fange'ni de kullanabilirdim. Nach einem Tag gehe ich zum Kurs. Yerim yok. Deutsch diyemiyorum. Zum Kurs. Bakın bir günde bu şekilde. Tag'da bir şey yok. Şimdi gelelim çoğula, plurale. Nach zwei Tage'dir orada. Ama den artı en gelecek. Eğer sonunda en yoksa biz en koyuyoruz. Gehe ich zum Kurs. Geldik Woche'ye. Nach einer Woche fängt diyelim. Fangeni kullanalım. Hepsinde aynı kullanacağım diye bir şey yok. Fängt das Spiel ya da der Kurs diyelim gene. Der Deutschkurs an. Öznedir çünkü der Deutschkurs. Ama fiil hep ikinci yerde görüyor musunuz? Zweite Reihe. Hep ikinci yerde. Fiil. Özne üçüncü yere geçebilir. Hiçbir mahsuru yok. Nach einer Woche. Nach zehn Wochen. Çoğula geçtiğim zaman en alıyor. Tabii kendisi de en var. Burada en aldığı için bir daha ikinci en olmaz. Evet. Fängt der Kurs an. Kurs başlayacak. Geliyorum. Monat. Nach einem Monat fängt das Fest diyelim bu sefer. Das Fest an. Festival, kutlama başlayacak. Peki şurada var şimdi. Çoğulu alalım. Nach drei Monaten den plus n aldı. Fängt das Fest an. Devam edelim ya. Nach einem Jahr, bir yıl sonra. Demek ki sonra anlamında. Bir yıl sonra. Fängt das Fest an. Anfangen. Başlamak biliyorsunuz. Gelelim ikinciye. Nach zwei Jahren fängt. Şu ha'lar okunmuyor değil mi? Fängt das Fest an. Bakın burada en yok. En koyduk. Den plus en. Şimdi buraya soru ne? Soruya bakalım. Evet. Her ikisine de sorumuz ne? Wann fängt das Fest an? Festival ne zaman başlıyor? Demek ki nach'ın 3 tane fonksiyon anlamı var. Wann fängt das Fest an? Bakın burada da nach zwei Stunden. Wann gehst du? Ne zaman gidiyorsun? Wann gehst du
zum Deutschkurs. Zum Deutschkurs. Hepsini de yazmam gerekmiyor ama birkaç tanesine yazalım şöyle. Wann gehst du zum Kurs? Şurada boşluk bulduğum yere daha güzel yazayım. Nach 10 Wochen fängt der Kurs an. Wann fängt der Kurs an? Bir tane buraya alalım. Şöyle. Şuradan başlayayım. Wann fängt das Fest an? Böyle. Bunu bu şekilde yapalım, alıştırma. Bir de van şöyle de yapabiliriz. Bir kavramlarla da van yapabiliriz. İkisini birden yapalım alıştırmalarını. Bakın kavramları kullanabilirim. Yine soru kelimem van. Evet. Nach ne anlamda? Sonra. Evet, yemekten sonra nach dem Essen yemekten sonra Essen gehe ich zum Sport. Zum Sport. Spora gidiyorum. Değil mi? Yemekten sonra. Peki spordan sonra okula gidiyorum. Değil mi? Fitness'a gidiyorum da olabilir. Nach dem Sport gehe ich zur Schule. Okula gidiyorum. Bunları kullanabiliriz hepsine. Demek ki bunlar ölçü olan zaman birimlerinde çoğula tekile dikkat ederek, riayet ederek yapıyoruz. Değil mi? Bir orada ölçü var çünkü tekillerde hep aynı kullandım. Bakın hep aynı kullandım. Çoğullarda rakam kullandım. Rakam da aynı zamanda artikel biliyorsunuz değil mi? Peki devam ediyorum. Nach dem Sport. Nach der Pause beginnt der Deutschunterricht diyelim. Almanca dersi başlıyor. Deutsch Unterricht. Evet. Nach dem Fußballspiel sehe ich einen Krimi an. Sehe ich mir de kullanırım çünkü sich ansehendir. Einen Film, einen Krimi an. Futbol maçından sonra krimi, polisiye filmi izleyeceğim. Ne yapıyoruz burada bakın? Pembeye bir bulayım. Evet. Şurası ne zaman? Soru bu. Wann gehst du zum Sport? Zum Sport. Ne zaman spora gidiyorsun? Ne zaman okula gidiyorsun? Bakın. Wann gehst du zur Schule? Buraya soru sorduğumuzda wann, ikisini bir de anlatmam iyi oldu. Biraz sonra alıştırma yapacağım. Wann beginnt der Unterricht? Der Deutschunterricht. Biliyorum burası hiç sığmayacak, kısalttım. Nach dem Fußballspiel. Wann siehst du, ansehen, bir şey seyretmek. Gözünün değdiği yere, elinin değdiği yere an denir zaten. Onun için ansehen. Bir şeyi izlemek, seyretmek. Wann siehst du einen Krimi an. Şimdi yeterince alıştırma yaptıracağım. Bunları böyle görmüş olmanız yeter. Bakın şuradan alıştırma yapalım. Peki. Şuradan alıştırma yapalım. Hem de suyu hatırlatacağım. Birbiriyle birleştirerek yapacağım alıştırmaları. Wann gehst du zum Büro? Ya da insan kullanalım. Wann gehst du zu Peter? Mesela. Ne diyelim buraya? Nach dem Essen diyelim. Nach dem Essen gehe ich zu Peter. Nach dem Essen hatta senin elinde kitap varsa o kitaptan da bak. Bir taraftan da şöyle bakalım öbür kitaptan. O şekilde devam edelim. Evet. Her türlü şey kullanabiliriz burada.
Balıktan sonra gideceğim. Yüzmeden sonra gideceğim. Önce bir kavramlarla kullanalım. Daha sonra saatleri şeyleri alalım. Evet, wann gehst du zu Peter? Nach dem Essen. Nach dem Essen gehe ich Zu Peter. Wann gehst du zu Paula? Ben burada göstereyim istersen. Nach dem Frühstückte. Nach dem Frühstück gehe ich zu Zu Paula. Paula. Wann gehst du zu Paul und Paula? Nach dem Aufräumen gehe ich zu Paula und Paula. Evet. Mittagesseni al. Wann gehst du zu deinem Freund? Nach dem Mittagessen gehe ich zu Freund. Zu meinem Freund. Wann gehst du zu deiner Freundin? Nach dem Abendessen gehe ich zu meiner Freundin. Evet, şunu şöyle alsak böyle de olur. Bakın iki kitabı şöyle alsam. Bakın şöyle. Evet. Wann gehst du zum Kinobesuch? Hemen ayarlıyorum. Pardon şöyle yapalım. Wann gehst du zu deinem Vater? Nach dem Kinobesuch. Nach dem Kinobesuch gehe ich zum Vater. Zu meinem Vater. Zu meinem Vater. Çünkü onların mesleği olmayınca mesleklerde sum diyoruz. Peki, wann gehst du zu deiner Mutter? Nach dem Basketballspielen gehe ich zu meiner Mutter. Zu meiner Mutter. Wann gehst du zu deiner Schwester? Nach dem Fußballspielen gehe ich zu meiner Schwester. Şimdi burada şefe dikkat edelim. Şefte sum diyeceğiz değil mi? Çünkü onun meslek. Suha şefin. Şuraya kadar bakın şuraya kadar hepsi meslek bunlar. Augenarzt nedir? Augenarzt göz doktoru, Ärztin doktor, minister bakan, Lehrer öğretmen. Şuraya kadar. Hadi bakalım. Wann gehst du? Evet, das Training kullanalım. Trainingden sonra doktora gidelim. Wann gehst du zum Arzt? Zum Chef. Nach dem Training gehe ich zum Chef. Wann gehst du zur Chefin? Nach dem Lesen gehe ich zur Chefin. Wann gehst du zum Arzt? Nach dem Spielen gehe ich zum Arzt. Wann gehst du zur Ärztin? Nach dem Laufen gehe ich zur Ärztin. Wann gehst du zum Arzt? Nach dem Essen gehe ich zum Augenarzt. Wann gehst du zum Minister? Nach dem Schwimmen gehe ich zum Minister. Wann gehst du zum Lehrer? Nach dem Kochen gehe ich zum Lehrer. Şimdi geldik bizim aile eş dost ama şuraya kadar. Orada da artikel kullanmayacağız bakın burada. Peki devam edelim. Wann gehst du zu deinen Freunden? Nach der Gymnastik. Nach der Gymnastik gehe ich zu meinen Freunden. Çok güzel. Plural. Den hat N burada. Den plus N. Peki. Wann gehst du zum Sport? Nach dem Sport gehe ich zu den Kindern. Pardon ben ters sordum. Bir dakika. Wann gehst du zu den Kindern diyecektim. Nach dem Sport diyeceksin. Ben karıştırdım. Wann gehst du zu den Kindern? Nach dem Sport gehe ich zu den Kindern. Wann gehst du zu den Eltern? Nach dem Arbeiten gehe ich zu den Eltern. Bakın biraz önce söyledim. Eğer bir ünvanı varsa ünvanların önüne su geliyor. Su geliyor. Onun için burada su diyeceğiz. Artikel kullanmayacağız. Evet. Wann gehst du zu Dr. Schröder? Nach dem Arbeiten gehe ich zu Dr. Schröder. Wann gehst du zu Prof. Akın? Nach dem Schlafen gehe ich zu Prof. Akın. Peki, wann gehst du zu deinen Bekannten? Nach dem Picknick gehe ich zu deinem Bekannten. Evet, bu çok güzel oldu. Şimdi bakın burada bunu alıyorum.
Bakın buraya, şurayı, şu sayfayı açık bırakıyorum. Bakın şurayı ve buradan hemen önce bir Stunde 5-6 tane Einer Stunde, sonra Zwei Stunden biraz karıştırıyor. Dinleyenler de karıştırmasın. Yavaş yavaş alalım. Yani benim acelem yok. Hepsini takır takır anlatacağım yavaş yavaş. Evet. Wann gehst du zum Lesen? Ya da ne yapalım biliyor musun? Hep gehst du dedik. Wann kommst du vom Lesen diyelim. Ay o form'u da öğretmedim ama kapalı bir yerden kavramlardan gelirken form kullanılıyor. Form kullanıyor. Wann kommst du vom Lesen? Ne zaman geliyorsun? Annen soruyor. Ne zaman geliyorsun? Wann kommst du vom Lesen? Wann kommst du vom Spielen? Von kullanılıyor kavramlardan gelirken. Kommen gelmek değil mi? Evet. Diyeceksin ki o zaman başa alalım. Nach einer Stunde komme ich vom Lesen. Nach einer Stunde komme ich vom Lesen. Wann kommst du vom Spiel? Önce bir Einer Stunde ile gidelim. Ben sana sonra Zwei Stunden günlere geçeceğim. Sırayla bakın burada duruyor. Şuraya dikkat. Evet. Wann kommst du vom Lesen? Nach einer Stunde komme ich vom Lesen. Görüyor musunuz? İki fiili ikinci yere aldım. Nahı başa aldım. Yani çok düzgün, en güzel anlatım böyledir bence. Evet. Wann kommst du vom Spielen? Nach einer Stunde komme ich vom Spielen. Wann kommst du vom Laufen? Nach einer Stunde komme ich vom Laufen. Wann kommst du vom Essen? Nach einer Stunde komme ich vom Essen. Wann kommst du vom Schwimmen? Nach einer Stunde komme ich vom Schwimmen. Peki ikiye geçirelim. Biraz zamanımız kalmamış. Şunları da ben bir dahaki derse başlarken bunlarla başlayalım o zaman. Wann kommst du nach 2 Stunden diyelim. Nach. Wann kommst du vom Schwimmen? Nach Zwei zwei Stunden Stunden komme ich vom Schwimmen. Wann kommst du von der Gymnastik? Nach 2 Stunden komme ich vom Gymnastik. Von der Gymnastik. Wann kommst du vom Sport? Nach 2 Stunden komme ich vom Sport. Wann kommst du vom Arbeiten? Nach 2 Stunden komme ich vom Arbeiten. Wann kommst du vom Picknick? Nach 2 Tagen komme ich vom Picknick. Wann kommst du vom Golfspielen? 2 Tagen'e geçmeyelim. Önce bunları bitirelim. Sonra Tagen'leri sonra yapalım. Öbür ders açılışında yapalım. Şunu iyice anlaşılsın diye. Nach 3 Stunden diyebilirsin. Wann kommst du vom Golfspielen? Nach 3 Stunden komme ich vom Golfspielen. Wann kommst du vom Duschen? Nach 4 Stunden komme ich vom Duschen. Wann kommst du vom Lernen? Nach 2 Stunden komme ich vom Lernen. Wann kommst du vom Reiten? Nach 2 Stunden komme ich vom Reiten. Wann kommst du von der Vorlesung? Nach 5 Stunden komme ich vom Vorlesung. Wann kommst du vom Malen? Nach 2 Stunden komme ich vom Malen. Wann kommst du vom Skilaufen? Nach 3 Stunden komme ich vom Skilaufen. Wann kommst du vom Weihnachten? Nach 2 Stunden komme ich vom Weihnachten. Wann kommst du vom Singen? Nach 3 Stunden komme ich vom Singen. Wann kommst du vom Geburtstag? Nach 2 Stunden komme ich vom Geburtstag. Peki bir dahaki dersimizde Tagen'e, tak ve çoğul olarak ve monatla alıştırma yapıp diğer proporsiyonlara geçeceğim. Şimdilik hoşça kalın.